belanın büyüğü belayı verenden gafil olmaktır. Allah sabredenlerledir. Eğer Allah benimle olacaksa sabır ne olursa olsun olmalı biliyor. Sabır belanın ilk anında gösterilendir. İlk anında sabretmen lazım. Tesellimiz de şudur, Allah sabrın bittiği noktada devreye girer. Kimseye kaldıracağından fazlasını yüklemeyeceğini kendisi taahhüt ediyor. Sabrın sonu selamet. Sabrın mutlaka bir ödüllendirileceği an gelecektir. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın andır. Fecir olacak, şafak sökecek demektir. Naçar kalacak yerde, nagah açılır perde. Şifa olur her derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bugün Ömer Demirbağ hocamla birlikte sabır konusunu ele alacağız. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk, teşekkürler efendim. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, binlerce şükür olsun. Siz de iyisiniz Hamdolsun inşallah. hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Hocam bugün sabır konusunu ele alacağız sizinle birlikte inşallah. Bir kavramı izahla başlayalım hocam. Sabır ne demektir? Bir Müslüman sabırdan ne anlamalıdır? Evet, hemen aklıma gelen ayet, Allah sabredenlerledir. Eğer Allah benimle olacaksa sabır ne olursa olsun olmalı bende. Güzel bir şeydir. Değil mi? Allah'ın sizinle beraber olmasını sağlayacak, buna vesile olacak haslet sabretmek. Sabretmek ne demek? Tam tersi ise acelecilik demek. Acele etmemek. Gelen musibetin, zorluğun Allah'tan geldiğini bilmek, tahammül göstermek, bir sonunun olacağını kendi kendine telkin etmek ve dayanmak. Sabır, Türkçe tam bir karşılığı yok. Dayanmak, tahammül etmek, işte götürmek, dişini sıkmak gibi kavramlarla karşılanıyor. Sabır bu. Ve muhakkak ki musibete karşı olur. İstenmeyen, olumsuz, hoşumuza gitmeyen, bize ıstırap veren, hatta azap veren durumlara karşı mümkün olduğu kadar dayanıklı olmak, irade göstermek, diş sıkmak, tahammül göstermek, bunun genel manada ifade edilişi sabır kelimesidir. Ve sabır Kur'an-ı Kerim'de pek çok kez geçer. En çarpıcı, en ünlü, meşhur, bilinen ayet Allah sabredenlerledir. Bir de Asr suresinde geçer. 2 satırlık bir suredir. İslam alimleri derler ki Kur'an-ı Kerim hiç gelmeseydi Asr suresi yeterdi insanlığa. Bu kadar özetliyor. Vel asr innel insane lefî husr. Asra kasem olsun, asra and içerim, yemin olsun ki insan zarardadır. İlla ancak iman edenler, salih amel işleyenler ve birbirine sabrı ve hakkı tavsiye edenler. Sabır var orada. Orada sabır var. Yani Kur'an'ın adeta özeti sabır üzerinedir. Mümin elbette sabırlı olacak. İnsan olmanın bir geç. Çünkü insan aciz yaratılmıştır. İnsan zayıf yaratılmıştır. İnsan aceleci yaratılmıştır. Bunlar Kur'an'da bildirilir. Bütün bunların panzehiri sabır gösterebilmek. Bu da imanla mümkün. Nitekim Allahu Teala'nın insanlığa model olsun diye gönderdiği bütün peygamberlerin ortak yönü sabırdır. Peygamber sabrı derler ya, bende peygamber sabrı var Eyüp filan. sabrı vardı. Eyüp sabrı, peygamber sabrı, hepsinin ortak yönü sabırdır. Çünkü Allahu Teala onları elçi tayin etmiştir. Onlara en yüce, en kuvvetli imanı vermiştir. O imanlarının gereği olarak sabırlı olmaları gerektiğini kendileri bilirler zaten. Bildikleri için de insanüstü, olağanüstü, bizim akıl ve hayalimizin alamayacağı kadar muazzam sabır tavrı göstermişlerdir. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın kurtlar içindeyken asla şikayet etmemesi. Hazreti İbrahim'in öz evladını kesmekle emrolunması ve buna itaat etmesi. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın akıbetinden haberdar olmadığı biricik evladı, en sevdiği yavrusuna karşı fesabrun cemil, ben güzel bir sabırla sabredeceğim diyerek 30 küsür sene boyunca hiçbir haber almadığı Yusuf'un ayrılığına sabır göstermesi ve daha niceleri. Son olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bütün Mekke önüne serilmişken, Mekke'nin ileri gelenleri anlaşma teklif etmişken, kendisine liderlik, sultanlık teklif edilmişken, yine de sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz, bu davadan vazgeçmeyeceğim diyerek, savaşlara, hicretlere, açlığa ve daha nice musibetlere duçar olacağını bile bile sabır göstermesi, sabrın ne kadar mühim, elzem olduğunu bize gösteriyor. İman varsa sabır olacaktır. Başka çare yoktur. Tesellimiz de şudur, Allah sabrın bittiği noktada devreye girer.
kimseye kaldıracağından fazlasını yüklemeyeceğini kendisi taahhüt ediyor. Demek ki sabrın da bir noktası vardır. O noktada zaten Allah yardım edecektir. Oradan devam edelim hocam. Allah insana kaldıracağından fazlasını yüklemez ne demektir? Bizi halkı ela ya'lemu men halak. Ayet. O halk ettiğini bilmez mi? En çok o bilir. Nereye kadar dayanacağımızı, sabrımızın ne kadar olduğunu bilen kendisi, zaten sabrı veren de kendisi. Dolayısıyla Allahu Teala eziyet etmek için kul halk etmez. Zulmetmek için haşa yaratmaz. Nereye kadar dayanacağımızı, hangi noktada ayağımızın kayacağını, imtihanın nereye kadar başarıyla götüreceğimizi baştan, ezelden bilen zaten kendisidir. Biz de bilelim diye bize yaşatıyor. Yoksa o zaten biliyor. Allah her şeyi bilir. Bildiği için de kaldıracağımızdan fazla yüklemesi abes olur zaten. Verdiği sabır belli, miktarı bellidir. Ondan daha fazla yüklemesi haşa. Allah'ı tenzih ederiz. Sanki kuluna kast etmek gibi olur. Ona düşmanlık etmek. Haşa. Allah tenezzül etmez böyle şeylere. Biz kendi kendimize ederiz. Bütün kötülükler nefsimizdendir. Bütün faziletler ise ondandır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın muazzam, muhteşem, sonsuz adaletinin ve hikmetinin bir gereği olarak ancak kaldırabileceğimiz kadarıyla imtihan olmamız gerekiyor. Allah da bunu yapıyor zaten. Bu bir zamanda da bir anlamda müjde değil mi hocam? Elbette. Yani Elbette. daha fazlası yüklenmeyecek. Ama şurada Mevlana der ki şurada yanılma. Nasıl olsa kaldıracağımdan fazla vermeyecek. Bunu garantiye alma. Hem verir hem kaldıracak sabrı da verir. İmtihana devam ettirir. Eyvallah. Yani Allah ile inatlaşma olmaz haşa. Onu da verir. Yine de ya Rabbi kaldıracağımızı da kaldıracağımızdan fazlasını da verme. Sana sığınırız demek gerekir. Eyvallah. Hocam sabrı konuşuyoruz. Sabrdan sonra hemen gelen bir kavram var, o da şükür. Şükür. Sabır ve şükür ilişkisi nasıldır hocam? Efendim iftara kadar sabır. İftardan sonrası şükür. Ya Ramazan günlerimiz de Evet, yaklaşıyor. onun gibi bir şey işte. Tabii sabrın sonu selamet. Sabrın mutlaka bir ödüllendirileceği an gelecektir. Allah görüyor. Allah zaten sabredenle beraber. Elbette bu sabrın bir mükafatı olacaktır. İşte o mükafat da ayağımızı kaydırmamalı. Orada kendimizi kaybetmemeliyiz. Şükür lazım. O mükafattan sonrası da teşekkürünü yerine getirmek lazım. Çünkü sabırdan sonra gelecek olan rahatlık, inşirah, mükafat dönemi mükafatı vereni unutturacak kadar kamaştırmamalı. Şükretmeli. Ya Rabbi o da senden, bu da senden. Ona sabrettik, o sabrı da sen verdin. Buna da binlerce şükür olsun demek gerekir. Eyvallah. Peki hocam sabır razı olmak mı demektir? Efendim sabrın mertebeleri vardır. İlk, en düşüğü bizimdir. Belanın ilk anında sabır göstermek gerekir. Musibetin ilk karşılaşma anında. Sabrın en çok lazım olduğu yer orasıdır. Daha sonra zaten alışıyor insan. Ya da başka çareler devreye giriyor. Şu oluyor, bu oluyor. Bir savaşta, asr-ı saadette bir savaşta yaşlı bir kadının genç evladının şehit olduğu haberi geliyor. Tabi feryat ediyor, annedir. Feryat ediyor. O sırada Efendimiz diyor ki sabret. Hazreti Peygamber yaklaşarak kadına sabretmesini öğütlüyor. O hanım o acının içinde Peygamber'e karşı biraz tahammülsüz davranıyor. Diyor ki benim başıma gelen senin başına gelmedi. Bunu duyan Peygamberimiz dönüp gidiyor evine. Bir müddet sonra bu hanım biraz acısı hafifliyor. Aklı başına geliyor. Sakinleşiyor yani. İlk yaptığı şey kalkıp Hazreti Peygamber'in kapısına. Kapıyı çalıyor. Efendimiz açınca ya Resulallah diyor ben edepsizlik ettim size karşı. Size karşı konuştum. O acının içine ne dediğimi bilmiyordum. Beni affedin filan. İşte orada Efendimiz buyuruyor. Sabır belanın ilk anında gösterilendir. İlk anında sabretmen lazım. Bu bir düsturdur. Bu bir hükümdür. İlk an en şiddetli olan andır. Tsunami'nin ilk dalgası gibi. Orada sabır lazım. Daha sonra zaten hem alışıyorsunuz hem geleceğini biliyoruz. Hazırlıklısınız. Sabır zaten var. Ama beklenmedik anda gelen tokat, darbe her neyse sabır orada gerekiyor. Bunu da peygamber tavsiyesi olarak kaynaklardan öğreniyoruz. İlk anda gelen sabırdan sonrası artık tahammüldür, beklemedir. Ta ki bu da geçer yahu diye beklediğimiz şeyin hakikaten geçmesi gibi. Geçer. Kalıcı hiçbir şey, Allah'tan başka kalıcı hiçbir şey yoktur. Belalar da geçer. Hiçbir şey kalmayacaktır. Bunu biliyoruz. Öyleyse bela ve musibet zamanında isyana yönelmemek, daha beter işler yapmamak, hataya sapmamak, ayağımızı kaydırmamak, Allah'tan geldiğini bilerek
akıbetini gözlemek, sabretmek, sükût etmek bizden beklenen şeydir. İmtihan böyle geçiliyor. Müminden, Müslümandan beklenen budur ve Peygamber bunu tavsiye etmiştir. Ola ki zaman zaman tahammülsüzlük gösterebiliriz. Beşeriz, zayıfız. Hemen toparlanmak gerekiyor. Çünkü belanın büyüğü belayı verenden gafil olmaktır. Asıl bela odur. Belanın büyüğü belayı verenden gafil olmaktır. Esas bela o. Yoksa öteki türlü ne olursa olsun Allah habir midir? Habirdir. Haberdar. Halimi biliyor. Ne çektiğimi biliyor. Farkındadır. Onun ilmi olmadan yaprak kıpırdamıyor. Mümkün mü ki benden habersiz olsun? Kulunun ne halde olduğunu biliyor ya, o biliyor ya, o bana yeter. Onun haberi var ya, o yeter. Haberim var ya Rabbi, haberin var ki ben bu haldeyim. Ben bu bilinçteyim. Artık ne olursa olsun gerisi önemli değil. Bu noktada gösterilen sabır elbette meyvesini verecektir. Allah hiçbir zaman kulunu ebediyen darda bırakmaz. Bir gömlek ne kadar daralırsa yırtılması o kadar çabuk olur. Gecenin en karanlık anı sabaha en yakın andır. Fecir olacak, şafak sökecek demektir. Naçar kalacak yerde, nagah açılır perde. Şifa olur her derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demiyor mu İbrahim Hakkı? Sabrın sonu elbette selamet. Ancak bunu bile bile de yine sabretmeyebiliriz. Zayıfız, aciziz, aceleciyiz. Allah halimizi biliyor. Bundan dolayı da münacat edip estağfirullah çekmek lazım. Ya Rabbi dayanıksızlığımdan, acizliğimden, sabırsızlığımdan sana sığınıyorum. Dediklerimi ciddiye alma demek lazım yani. Eyvallah. Hocam sabır razı olmaktır dedik. Peki razı olmak, rıza makamı bunlar nedir hocam? Sabrın en ileri noktasıdır. Belaya tahammül göstermek sabır. Sabrın en ileri nokta mertebeleri, en ileri noktasıysa artık belanın bela olduğunu unutacak kadar onu benimsemek ve razı olmak. Senden gelen başla göz üstüne. Hoştur bana. Nurun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş demek mertebesi sabrın zaten meyvesini verdiği yerdir. Rıza makam budur. Siz razı olursanız o zaten olur. Mardiye makamı radiyeden sonra Razı gelir. olmanın boyutları da var değil mi hocam? Elbette. İki boyutu var. O nasıl hocam? Efendim pek çok boyutu var. Allah'tan gelen her şeyi Allah'tan geldiği için kabullenmek, baş eğmek, itaat etmek en alt makam. Lezzet almak bir adım üstü. Telezzüz etmek. Razı olmak bir adım üstü. Daha da ver demek. Ya Rab belayı aşkıyla kıl. Aşina meni. Mecbur Birden olmak. belayı aşktan etme cüdameni. Bu noktalara kadar varmak vardır. Yani makamları çoktur. Eyvallah. Peki sabır edebiyatımıza nasıl yansımış hocam? Efendim didaktik şiirlerde özellikle Yusuf kıssalarında çok geçer. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de de zaten geçiyor. Fasabrun cemil. Güzel bir sabır. Sabretmesi, artık araştırmaması. Vallahul müstean diyordu. Allah bana işin açığını ortaya çıkaracaktır. Evlatlarına sormuyordu Yusuf'u artık. Gelip dediler malumdur. İşte biz oyuna daldık. Yusuf'u geldik kurt parçalamış. Kanlı gömleği buyur dediler. Hazreti Yakup kendinden geçti tabii. En sevdiği evlat üzerine titriyordu. Kanlı gömleği aldı. Tabii peygamber fetanetiyle, basiretiyle baktığı için dedi ne merhametli kurtmuş bu. Yusuf'umu yemiş de gömlekte hiçbir darp izi yok. Sadece kan lekesi var. Gömlekte hiçbir yırtık yok. Bu ne merhametli kurtmuş. Gömleği soymuş da öyle mi yemiş? Anladı ki onlar doğruyu söylemiyorlar. Vallahi ben artık size bir şey sormam dedi Yusuf hakkında. Vallahul müstean. Allah müsteandır. Yani ortaya çıkarıcıdır. Bana düşen güzel bir sabırdır bundan sonrası. Dedi ve kendi içine kapandı. Ey Yusuf'un ayrılığıyla bana gelen hüzün dedi. Ayette geçer. Yakup böyle diyordu. Ey Yusuf'un ayrılığıyla bana gelen hüzün. Ve esefe alel Yusuf. Yıllar böyle geçti. Gözler gitti. Kendisi iki büklüm oldu. Yine asasıyla görmeden gezdi. Yusuf, Yusuf diye çağırıyordu. Bu şekilde yaşadı. Ama evlatlarından artık asla sormadı. Ben Rabbimden beklerim dedi. İşte mütevekkil olmak, Allah'a sırtını dayatmak, ona güvenmek, itimat etmek ve sabretmek budur. Eyvallah. Sabır edebiyatımızda Hazreti Yakup üzerinden ifade edilmiş görünüyor. Biraz daha Hazreti Yakup'la ilgili detay verebilir misiniz hocam? Efendim Hazreti İbrahim'in torunudur kendisi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın
Malum 2 hanımı oldu. Hazreti Sare annemizden Hazreti İshak dünyaya geldi, peygamber. Hazreti Hacer annemizden ise Hazreti İsmail, peygamberimizin ceddi. 2 hanımdan peygamberler dünyaya geliyor. Hazreti Sare'den İshak, Hazreti İshak'tan Hazreti Yakup, Hazreti Yakup'tan Hazreti Yusuf. 4 nesil boyunca peş peşe nübüvvet, peygamberlik gelmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, son peygambere soruldu ki insanlar içinde en asil olan kimdir? Sorduklarında Yusuf İbni Yakup'tur demişti. Hazreti Yusuf en asil insandır çünkü kendisi peygamber, babası peygamber, dedesi peygamber, dedesinin babası yine peygamber. 4 nesil boyunca nübüvvet gelmiş. Yakup Aleyhisselam sondan bir önceki halkadır. Yani Yusuf'un babasıdır. Tabi peygamberdi. Peygamberler en ağır imtihanlara uğratılırlar. Çocuklarından kendisinden sonra geleceğin yine peygamber olduğunu keşfetti, rüyada anlaşıldı. Fakat çok çok seviyordu Hazreti Yusuf'u. Rüyanı kardeşlerine söyleme. La taksus rüyake. Ayette geçer. Fakat söyledi, duramadı. Söyleyince Yusuf'tan ayrıldı. Şu oldu, bu oldu. Evlat hasretiyle imtihan edildi. Sadece hasret değil, endişe. Öldü mü? Kaldı mı? Nerede şu anda? Hiçbirini bilmiyordu. Hani insan öldüğünü bilse yine en azından bir akıbettir. Ondan bile haberi olmadı. Hazreti Yakup'un 30 küsür sene boyunca böyle yaşadı. 30 küsür. Son peygambere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi sordu. Yusuf suresi geldiği zaman bu olaylar anlatılıyor ya, Hazreti Yusuf'un meselesi. Sure Yusuf'ta 111 ayetlik bir suredir. Bu sure nazil olunduğu zaman sahabiler Efendimiz'e sordular. Hazreti Yakup'un Hazreti Yusuf üzerine özlemi ne dereceydi ey Allah'ın Resulü? Sordular, cevap şudur. Peygamberimiz buyurdu ki, evladını kaybetmiş, aramakta olan 70 annenin şefkati. Bunu akıl almaz. Bunu tahayyül edemeyiz. İmkansız. Buna insan dayanamaz. Fakat peygamber işte. Peygamber sabrı diyorlar ya, boşuna değil. Fesabrun cemil dediği bu. Evladını kaybetmiş, aramakta olan 70 annenin şefkati. O ciğer yanıklığını bir tahayyül edin. Ve 30 küsur sene boyunca bu halde kala kalmak. Boşuna mı bulunduğu eve külbe-i ahzan denildi? Hazreti Yakup'un. Gözler gitti. Yine de Yusuf, Yusuf deyip geziyordu. Feryat ediyordu Hazreti Yakup. İşte peygamberlere yaşatılan bu haller, insanlığın ufku ve yıldızı olan bu mukaddes zatların başına gelenler, bizde sabrın ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlatan canlı vesikalardır. İncil'de kısmen geçer, Tevrat'ta çok detaylı anlatılır. Günümüz Tevrat'ında tabii. Kur'an-ı Kerim'de de 111 ayetlik Yusuf suresiyle bu olay nakledilir. Ve başlarda da ahsenul kasas diye geçer. Kıssaların en güzeli. Ey Resulüm, şimdi sana kıssaların en güzelini vahyedeceğiz diyerek Yusuf suresini başlatır Allahu Teala. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Biraz edebiyatla devam edelim. Fuzuli'den devam edelim müsaade buyurursanız. Diyor ki ehli temkinem beni benzetme ey gül bülbüle, derde yok sabrı anın her lahza bin feryadı var. Evet. Bu şiir ne demek istiyor? Bir, ikincisi ehli temkin olmak ne demek? Evet. Şiirin başı neydi? Ehli temkinem. Hayır, matla beyti. Mende Mecnun'dan füzun, Füzun. aşıklık istidadı var. Hepsini lütfedin hocam. Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un ancak adı var. Hatta bir yerde diyor, ne benzer bana ol, anın derdi takrire kabildir. Mecnun'dan bahsediyor. Nasıl bana Bize gelir. benzesin? Onun derdi en azından anlatılabiliyor. Benimki anlatılamaz bir dert. Diyerek derdinin büyüklüğünü anlatıyor. Ehli temkin. Temkin makamı diye bir makam var. Evet. Ne demek hocam? Manevi bir haldir. Sabrın mertebelerindendir. Sabrın mertebeleri. Mesela İslam tarihinin hakikaten çok meşhurları olan Allah dostlarının çok çılgın hallerini biliyoruz. İşte Mansur Enar Hak dedi. Değil mi? İşte mesela İbni Arabi Hazretleri neler neler dedi, sonunda linçle öldürdüler. Cüneyd-i Bağdadi dedi ki içinde ondan başkası yok. Bunun gibi çok çılgın, ürpertici tavırlar var. Sema var, kalkıp döndüler. Göğüslerini parçaladılar. Sema ederken şu yakayı böyle tutarak sema, yani yaka yırtma olayı vardır. Bütün bunlar var da Hazreti Peygamber'de bunlar görülmez. Son peygamberin böyle
aşırı uç davranışları yok. Hazreti Peygamber'de mesela cezbe hali pek görülmemiştir. Ancak çok 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 gözyaşı zuhur etmiş Hazreti Peygamber. Sahabilerde var. Bayılanlar var. Kendinden geçenler, yüksek sesle tekbir getirenler var. Ama son peygamber ehli temkindir. Çünkü ehli temkin ne demek? Bütün mertebeleri geçmiş, hepsini tatmış, tevhid-i mutlaka ermiş ve o mekin olan Allah temkin, mekinle Allahu Teala Allah'ın bir ismi de mekindir. Mekan filan oradan geliyor. Artık olduğu yerde Cenab-ı Hakk'ın istigrak alemine varmıştır. Sakindir, rahattır. Geriden gelenler ise sobada ya da şöminede bazı odunlar deli deli yanarlar ya, gümbür gümbür yanarlar. Oysa ehli temkin kül olmuştur. Ses seda çıkmaz. Irmak akarken çok şırıltı çıkarır. Ama denize vardı o zaman çıt yok. Irmak aktığı zaman şırıltı çıkarır. Denizle karşılaştığı zaman ırmak diye bir şey kalmaz. Ehli temkin bunlardır. Tabii tasavvuf erbabınca bunların türlü türlü yorumları vardır. Edebiyatımızda ehli temkin olmayanların başında Nesimi'yi görürüz. O ne çılgınlıktır. Aman ya Rabbi. O ne coşkunluktur. O ne ürpertici tavırdır. İşte mesela daimen el hak söylerem. Hak'tan şu mansur olmuşam. Kimdir beni berdar eden? Bu şehremen sur olmuşam. Kıblesiyem aşıkların, Kâbesiyem layıkların, maksuduyam sadıkların, çün beyti mamur olmuşam. Musa menem daim hak ile münacat eylerem. Göğsüm tecelli doludur, anın için tur olmuşam. Erdim kaşın miracına, kim Kâbe Kavseyn oldurur. Vuslat şebinde görmeni, serta kadem nur olmuşam. Çün men nesimi gevherem, gencim size faş eylerem. Men bir delu divaneyem. Gör kim ne ma'mur olmuşam. Bu çılgınlığı görüyor musunuz? Mesela Yunus'ta bu yoktur. Sakin, rahat, kendinden geçmiş ve adeta konuşturuluyor. Nesimi ise iddialıdır, slogan atıyor. İşte aşk halinde kalanlar çılgın olur, orayı geçenler rahattır. Fena fillah. Beni bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeridir, her şeyi özetler. Ehli temkin olanların tasavvuftaki karşılığı pir olanlar, mürşit olanlar, ermiş olanlar, evliya olanlar. Ehli temkin bu. Nitekim semalarda görürüz. Semazenler hepsi dönerler, dönerler, dönerler. Birisi oturmaktadır, sabittir. O Hazreti Şeyh'tir. O dönmüyor. Diğerleri pervaneler döner, semazenler döner. O niye dönmüyor? Çünkü o tevhid-i mutlaktadır. O zaten yoktur ki dönsün. Ötekilerde yine biraz varlık var. En azından tepki olarak dönmeyi gösteriyorlar. Oturan ise dönemiyor bile. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Meşhur ayetlerdendir. Allahu Teala buyurur der ki dağları yerlerinde sabit zannedersin. Oysa onlar dönüyorlar. Ayet. Ne demek bu? Yani bunun coğrafik, astronomik manası şudur. Yer küre güneşin etrafında dönerken dağlar da dönüyor. Allah bunu anlatıyor bize. Başka bir şey aklımıza gelmiyor değil mi? Dağlar nasıl döner? Dünya dönüyor. Yer küre döndüğüne göre dağlar da beraber dönüyor. Bu ayetin astronomik ve coğrafik kısmıdır. Oraya bakan yönüdür. Yüzyıllar önce Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin zamanında dergâhta nasıl bir manevi coşkunluk hali zuhur ediyorsa dervişler kalkıp sema etmeye başlıyorlar. Hepsi birden dönüyorlar, seyran ediyorlar. Fakat Hazreti Şeyh oturuyor. Dervişlerden biri yaklaşıp diyor ki efendim siz niye dönmüyorsunuz? Siz niye sema etmiyorsunuz filan? Hazreti Şeyh bu ayeti okuyor. Dağları yerlerinde sabit zannedersin. Oysa onlar dönüyorlar. Ehli temkin budur işte. Eyvallah. Şimdi aşıklar bülbülle genellikle kendisini kıyaslıyorlar ve bülbülden daha ileride olduklarını söylüyorlar divan şairleri. Bülbül ehli temkin makamına ulaşamadığı için. Tabii konuşuyor. Ondan dolayı mı Evet, sürekli evet. feryat ediyor? Evet. Hatta büyük bir zattan duymuştum gençliğimde. Bir ara Yunus divanını çok okur. Gizli gizli de ağlardım köşelerde. Yunus beni çok etkilerdi. Tam bir keramettir diyebilirim. Kimsenin haber vermiş olmasına imkan yok. Çünkü benden başkası bilmiyordu. Ehlullah'tan biri vesilesiz, sebepsiz birdenbire dedi ki o senin Yunus'un var ya
Aşkta kaldı. Onun için o kadar konuşuyor. Allah Allah. Bak dedi, taptuktan çıt çıkıyor mu? Ne varsa taptuktadır oğlum demişti bana. Öteki ehli temkin değil diye çok konuşur. İşte Mansur temkin makamını muhafaza edebilseydi bu kadar fitne çıkar mıydı? Aynen. Bakın koskoca bir edebiyat bina edildi üzerine. Günümüze kadar. %5 onu Tabii. çıkıyor. Değil mi? Evet. Bunu yani tevil etmeyen kalmadı. Ağzından iki laf çıktı. Dünya birbirine katıldı. Ehli temkin Allahu Teala'nın huzurunda tahammülü takınarak o coşkunluğu gizleyebilendir. Herkes açığa verir. Yani birine mesela bir şey verdiğiniz zaman bağırıp çağırırsa veyahut bir darbe gibi bağırıp çağıran mı daha makbuldur, yoksa susup kabullenen mi Allah indinde daha makbuldur? Ehli temkin budur. Ama öteki de edebiyatın oluşumuna katkıda bulunuyor Evet. işte. Bayezid-i Bestami Hazretleri buyurur ki Allah ariflere sır tevdi etmiştir. Arif kullarına. Sırrı ilahi. Aşıklara ise hub vermiştir. Sevmek, muhabbet yeteneğini. Bu nedenle arif konuşursa helak olur. Aşık susarsa helak olur. Arif konuşursa helak olur ne demek? Temkin makamını elde tutamıyor demektir. Temkin makamına zıt, orucu bozmuş olur. Onun susması lazım. Öteki ise diyor zaten susarsa tahammül edemez. Öteki susarsa helak olur. Aşıkla arif arasındaki fark budur. Peki bülbül misali olan insanlar nasıl temkine ulaşır hocam? İşte onlar aşık tavrındadır, şairlerdir. Söz imdi erdi sükuta diyor ya Şeyh Galip. Nasıl geliniyor o seviyeye? Onu Şimdi söz nerede bunu söylüyor? Hüsnü aşkın en son beytidir. bitirirken. Tabii. Hüsnü'yle aşk kavuştular birbirine, sevenle sevilen. Hüsn aşka dedi ki sen yarını bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi sandın? Ondan sonra bir kısmı Farsçadır ya. İşte der ki ikilik nazarı sendeydi, uzaklık senin vehmindeydi. O yüzden bu kadar ızdırap çektin. Yoksa ben seninleydim her an. Ben sana şah damarından yakındım. Sen bilmiyordun. Söz imdi erdi sükuta. Sana şah damarından yakın olanı fark ettikten sonra artık ağız oynar mı? Artık kelama yer var mı? Dudaklar kilitlenir. Söz imdi erdi sükuta dediği budur. Bundan öteye sözle yol yoktur artık. Bundan ötesi artık bizim iki büklüm olup o kamaşma içinde istihrak alemine varmamız halidir ki buna temkin makamı denir. Eyvallah hocam, ağzınıza sağlık. O zaman temkin makamı sabırla hemen hemen Evet, sabrın eşdeğerdir. son halleridir temkin Son makamı. halleri. Evet. Eyvallah. Yine şiirlerle devam edelim hocam. Hanif isimli bir şairimiz var. Buradan 2 soru arz edeceğim. Bir gülün bin harı, bir yarın nice ayarı var. Alem-i lahuta baksın özge seyran isteyen diyor. Bir, alem-i lahut nedir? 2, alem-i lahuta nasıl bakılır hocam? Evet, alem-i lahut bugünkü biraz kaba olacak metafizik. Yani başka türlü kelime bulamıyorum. Öteler. Lahut alemi. Yani bedeni, beşeri, maddi alemin üstü demektir. Bedeni, beşeri, maddi alemin üstü. Hayatın ileri mertebeleri. Artık yemek, içmek ve ten ihtiyaçlarından sıyrıldığınız başka bir hayat. O mertebede bu bahsettiğim düşük ihtiyaçlara yer yok. Böyle mecburiyetleriniz yok sizin. Daha hürsünüz, daha özgürsünüz, ruh kanatlanmıştır. Ve alem-i lahuttaki yaşanan aşk ise yine bu dünya, bu bildiğimiz aleme benzemez. O da çok ulvi, çok yüce, çok bambaşka bir aşktır. Şairin anlatmak istediği bu. Oysa aşağıların aşağısı olan esfel-i safil diye nitelendirilen bu dünyada aşk bile bulanıktır. Aşk bile karanlıktır, loştur. Bin bir fitne var. Kıskançlık var, ayrılık var, ağyar var, haset var, kin var, nefret var, gayret var. Bütün bu kadar engellerin içinde sevenle sevilen nasıl birbirini görecek? İçimizde, kalbimizde bile bu kadar çok olumsuz duyguya yer varken bu kalp aşkı nasıl tek başına yaşayacak? Bu dünya hayatı aşağıların aşağısı bir makam olduğu için gereği budur. Ama üst makamlara çıktığınız zaman nefs geride kalıyor. Şeytan yaklaşamıyor. Ve kalbi hastalıklardan olan haset, kin, nefret, hıyanet, karanlık ama hiçbirisi kalp tertemiz. Böyle olunca da kalp yaratılış gayesine uygun olarak olanca lezzetiyle aşkı yaşıyor artık. Aşkı alabiliyor. Mesela düşünün, iftarda önünüze öyle bir sofra getirildi ki
Bir sürü çer çöpün içinde yiyeceğiniz çok az bir şey var. Keçi boynuzu gibi bir şey. Bir çeki odun çiğnemek lazım ki biraz bal elde edelim. Bu dünya hayatında yaşanan sevgi, aşkın benzeri budur. Ama alem-i lahutta aşk hakkıyla vardır ve kalbiniz aynen annenizden emdiğiniz süt gibi sadece onu çeker, onu emer, onunla beslenir. Eyvallah. Hocam sabrın pek çok boyutu veçesi var. Onlardan birisi de mesela ibadette sabır. Evet. Değil mi hocam? Mesela bu nedir? Efendim her mümin 3 sabırla mükelleftir. Hepimiz. Nedir onlar? 1. Musibetlere karşı sabır, belalara, aksiliklere, elde olmayan olumsuzluklara, günlük hayatta başımıza gelecek olan kötülüklere karşı sabır. Birincisi bu. Bu hepimizde var. 2. Masiyetten sabır. Masiyet, günaha girmemek üzere kendimizi zorluyoruz ya. Nefs istiyor. Nefs haramı ister. Emmare çünkü. Günaha girmemek için kendi kendimizi zorlayıp o sıkıntıya sabretmek. Bu çok zordur. Günaha girmemek üzere gösterilen sabır. Yani çamurlu bir yolda yürüyorsunuz. O kadar dikkatli ayağınızı atıyorsunuz ki üstünüze bir şey sıçramasın. O gösterdiğiniz gayret masiyetten sabırdır. Günaha girmemek üzere ki 21. yüzyılın en büyük sabır gösterilmesi gereken noktası budur. Yani düşünün herhangi bir caddede çıktınız, fırına kadar gittiniz, ekmek aldınız, eve dönüyorsunuz. Gidiş gelişinizde gözünüz hiç harama değmesin diye başınız önünüzde, adım attığınız yere değiyoruz. Bu gösterdiğiniz sabır masiyetten sabırdır işte. Günaha girmemek için sabır göstermek. Ve üçüncüsü ise ibadetlere sabır. Allah'ın emirlerini yapmak nefse ağır gelir. Nefse sıkıntı verir. Namaz, namaz, namaz günde 5 kere bitmiyor bu ya. Böyle denir değil mi? Birkaç saatte Evet, tekrar edin. evet. Halbuki hepsini toplasan yarım saati geçmez de ama her gün. Hele oruç, aman Allah'ım. Ne kadar sabır gerektiren bir iş. Hele hac, ne kadar meşakkatli bir ibadet. İbadette karşı da sabır göstermek, müminin mükellef olduğu 3 sabırdan biridir. Birisi belaya karşı sabır. İkincisi günaha girmemek için sabır. Ve üçüncüsü Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirmekte sabır göstermek. Bu 3 sabır herkesi bağlıyor. Siz az önce şey sordunuz zannediyorum. İbadette sabrı. Onu sordunuz. Sabır göstermek, efendim benim içim sıkılıyor. Sıkılsın. Allah emretmiş. Belki içinin sıkılması seni kurtaracak. Yani mutlaka her şeyden lezzet almayı bekleme. Bazen sıkıntılı, meşakkatli, vesveseli ibadet ötekinden çok daha makbuldur. Namaz kılınan yere niye mihrap deniyor? Mihrap, imamın durduğu içi oyuk kısım var ya, onun adı mihrap. Mihrabın kelime manası ne? Harp yeri. Allah Allah, orası harp yeri mi? Evet. Peki kimle harp ediyorsun? Kimle? Nefsinle. Nefsinle. Nefsin istemiyor. Gençlik istemiyor. Dünya istemiyor. 21. yüzyıl istemiyor. İblis istemiyor. Bütün bunlar seni geri çekiyor. Halat takmışlar boynuna. Ama sen hepsini yerinden söküp o kafa secdeye geliyor. Bu sıkıntı elbette var. Ama ne kadar Allah indinde makbuldur biliyor musun? Her şeye rağmen arkadan geri çekenlerin hepsini yerinden oynatarak kafanız Allah huzurunda Allahu Ekber deyip alnınızı yapıştırıyorsunuz yere. Burada gösterilen sabır muhakkak ki meyvesini verecektir. Allah'tan vazgeçmemek sabrıdır. İbadete gösterilen sabır Cenab-ı Hak'tan kopmamanın sabrıdır. Bu da gerekiyor. Allah sabredenlerledir. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Yine şiirlerle devam edelim. Güftesi İbrahim Tennuri Hazretlerine ait olan, Tennuri. evet Tennuri Hazretlerine ait olan bir eser var. Herkes bilecektir okuduğunda. Şimdi sabır, tahammül ve razı olmak, rıza makamı bağlamında değerlendirmenizi rica edeceğim. Estağfurullah. Hoştur bana senden gelen, ya hilatu yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Da hoş. Ne demektir hocam? İnsan bunu Efendim, ne bu zaman söyleyebilir? radiye bu işte. Allah'tan gelen her şeyden razı olma. Peki mefhumu muhalifiyle razı olmamak da mı o? Biz kimiz ki Allah'tan gelen bir de razı da olmayacağız. Bu öyle değil. Allah'tan gelen her şeyi aynı Allah'tan geliyor ya, aynı kabul edecek kadar Allah'a yakın olmak. Ha, Allah, kurbiyet, yakınlık. Geldi 4 büyük tasavvuf ulusu, kutuplar bunlar bir araya. Sabır üzerine konuşuyorlar. Süfyan-ı Servi dedi ki ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben sabredeyim. Bu bana hoşnutluk veriyor. Sevdiğim şey bu. Allah bela versin ben sabredeyim.
Bir adım ileride olan Rabiatül Edeviye dedi ki ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben şükredeyim. Sabrı bırak şükredeyim. Daha ileride olan Hasanul Basri Hazretleri dedi ki ben ondan hoşlanıyorum ki Allah bela versin ben telezzüz edeyim, lezzetleneyim. Allah Allah beladan lezzet de mi alınırmış? Alayım diyor. Ya Rab belaya aşkıyla kıl aşina beni. Demek belanın bir lezzeti de var. Hepsinden ileride olan o sırada tam fena halinde olan İbrahim bin Ethem Hazretleri dedi ki siz geride kalmışsınız. Ben ondan hoşlanıyorum ki Allah o kadar bende olsun ve ben o kadar Allah'ta olayım ki verdiği şey bela mıdır, nimet midir bilmeyeyim. Bu noktada olan için kahırla lütuf aynı şey. Zenginlikle fakirlik aynı şey. Azapla nimet aynı şey. İşte hoştur bana senden gelen dediği bu. Madem ki senden geliyor her şey aynıdır. Sunan sensin çünkü. Ama bu hale de gelmek lazım. Yoksa işin edebiyatını yaparız bizim gibi. Nasıl geleceğiz hocam? Bir ucu var O mıdır? götürecek. Kolay bir yolu var mıdır? O götürecek yolu önümüzde o açacak, elimizden tutanı o gönderecek. Yoksa bizim istememiz de çok zor. Çok zor değil mi? tabii. Ama talip olmak gerekiyor. Elbet. herhalde, değil mi? Talibi sadık olunca Allah yardım eder. Eyvallah. İsteyiniz vereyim. Ayet. O kadar basit. Yeter ki isteyiniz vereyim Allah diyor. Talabena vecedena. Siz isteyiniz ben veririm diyor. Vermek onun elinde gücü her şeye yeter. Mesele istemek. Mesele istemek. Vermeyeceği şeyi istetmez zaten. Eyvallah. Verirler ben acizim, kudret senin dedikçe Evet. verenin şanı büyük, sen iste istedikçe buyuruyor İstedikçe. Necip Fazıl. Evet. Ve hadis-i şerif var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki Allah'tan az bir şey istemeyiniz. Bakın duanın edeplerinden bu. Çünkü kimden istiyorsunuz bir düşünün. Gücü her şeye yetenden. Mesela normal bir yere misafir olduğunuz zaman bana bir su verir misiniz? Ya da işte bir şeker daha rica edebilir mi falan. Misafirsiniz. İsterken Makul istekler. biraz çekinirsiniz. Belki olmaz, mahcup olmasın. Ama Allah'tan istiyorsunuz. Değil mi? Gücü her şeye Bir yeter. tane şeker istenmez. Elbette. Yani koskoca bir sultandan da bir bardak su istenmez. Değil mi? Allah'tan istiyorsunuz. Sadece şu vardır. Şu hadis-i şerifler. Ahmak odur ki Allah'tan olmayacak şey ister. Ya Rabbi beni peygamber yap. Hayır efendim o olmayacak. Son peygamber geldi. Yani evet Allah'ın gücü her şeye yeter. Biz aciziz. Allah için abes bir şey yoktur. Ama ne isteyeceğini de bileceksin. Ne isteyeceğini bileceksin. Efendim ben layık değilim. Olsun, olsun. O layık olmayana da verecek kadar Allah'tır. Hak etmeyene de verecek kadar Allah'tır o. Eyvallah. Lütfeder değil mi? Elbette. Elbette. Kerem sahibidir. Hak edeni zaten verir. Hak edeni Hak zaten verir. etmeyene verdiği için lütuftur, rahmandır, rahimdir değil mi? Evet. Eyvallah. Yine şiirle devam edelim hocam Şeyh Galip. Yokmuş bir aha ey gülirana tahammülün, Tahammülün. bağrın ne yaktın ateşi hasretle bülbülün diyor. Ne demek istiyor hocam? Yokmuş. Yani o kadar remizle dolu ki Galip'in ne demek istediğini derslerde de çok zorlanıyorum. Evet. Şeyh Galip'in şiirlerini okumak, bir gazelin içine girmek yani oda içinde oda içinde oda böyle içinde kaybolacağınız muazzam mimarideki bir saraya girmiş gibi Evet. oluyorsunuz. Labirent gibi bir şey. Yokmuş bir aha ey gül irana tahammülün. Evet. Gül genellikle divan şiirinde kulakla teşbih edilir. Kulak kıvrımları itibarıyla güle benzer. Bülbül hep öter, gül de ona kulak kesilmiştir. Onu dinler. Bülbülün ah çekmesine, gülün tahammülünün olmaması ne demek? Acaba tegafül tavrı mıdır? Sevgildeki bıkkınlık olayı mıdır? Vefasızlık mıdır? Onları bilmiyoruz. El mana fi batnı şair. Ya. Mananın tamamı şairin içindedir. Yazdıklarında değil, içindedir. Dolayısıyla Galip merhum sağ olsaydı keşke ona sorsaydık. Yokmuş bir aha Ey gülirana. ey gülirana tahammülün. İkinci mısra. Bağrın ne yaktın ateşi hasretle bülbülün. Evet, bağrını yaktın ateşi ahı hasretle bülbülün. Hem bağrını yakan sen, hem ah edince dinlemeyen yine sen. Tahammül edemeyen yine sen. Fuzuli'de heykelleşmiş olan klasik divan şiiri sevgilisidir bu. Hem sevilir, hem sevildiğinden bıkkınlık tavrı gösterir. Vefasızlık eder. Bu haliyle daha çok sevilir. Ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana.
Billah cefadır, olma demek bir vefa sana. Bin can olaydı kaşki meni dil şikestede, ta olaydım her biriyle bin kez feda sana dediği sevgilidir. Tabi bu sevgilinin kalıplaşmış, remizleşmiş, bilinen, yüzyılların içindeki tavrı bilinen sevgilinin gerisinde kim vardır? O sevgiliyle anlatılmak istenen nedir? Muhtemelen, tabi bundan sonrası bizim tahminimiz. Galibin şeyhlerinden, pirlerinden biri olabilir. Hazreti Peygamber olabilir, Allahu Teala olabilir. Hepsini de bilerek yazar. Özellikle Sebki Hindi'nin tesiriyle 17. yüzyıldan sonraki şairler her türlü anlama kapı açacak şekilde müphem yazmışlardır. Sebki Hindi'nin en büyük ustası da Galip'tir zaten. Türk Sebki Hindi'sinin başı Galip. Eygül dediği kim? Şeyh bu adam. Eygül dediği bildiğimiz maddi anlamda sevgilinin ötesinde kim? Şeyh Galip şiirlerinin yüzyıllar boyu her yerde okunacağını biliyor. Herkes ey gül sözünden ne çıkaracak, nasıl anlamlar yükleyecek onu da biliyor ve ona göre kaleme alıyor şiirleri. Eyvallah. Hocam dikkat ettiğimizde şerh çalışmaları var Türk Edebiyatı'nda. Fuzuli Divanı'nın şerhi var mesela Ali Nihat Tarlıca. Evet. Fakat bir Şeyh Galip Divanı şerhi yok. Çok zor, çok zor. Yani Ali Şeyh Nihat Galip Tarlı'dan hoca bile divanını girmemiş o işe yani. baştan sona şerh etmek gerçekten bilek ister, yürek ister. Benim tahminimce ekip çalışması gerektirir. Değil mi? Sanıyorum Galip Divanı'nın hepsinin şerhi yani en az 10 ciltlik bir kitap tutar. 10 ciltlik bir seri tutar. Galip Divanı'nın hepsinin şerhi. Mesela gül ateş, gül bin ateş, gülşen ateş, cüibar ateş. Allah. Birinci cilt bitti zaten hocam. Semender tînetanı aşka bestir lalezar ateş. Sadece buna sayfalar gider. İkinci beyti zaten geçiyorum. O uzun oraya dalmayayım. Hele bir beyit var ki o Ateş Redifli gazelinde. Nesim ateş çıkardı Gonca'yı çeşmi ümidimden, bıraktı gülşeni amalime berk bahar ateş. Beyti var ya. Günümüz Türkçesiyle nesre çevirelim. Nesre çevirmek şerh değildir. İndirgemek. Evet. O kadar. 3 aşağı 5 yukarı ne diyor? Yani günümüz ne demek istiyor? Günümüz Türkçesiyle nesre çeviriyoruz. Diyor ki sabah rüzgarı, seher yeli, ümit gözümün gülünden ateş çıkardı. Şimdi gözünden ateş çıkmak diye bir deyim var. Türkçe'de biz bunu kullanırız. Hangi durumda gözümüzden ateş çıkar? Öfke değil bu. Mesela gözünü kan bürümüş, gözü hiçbir şey görmüyor. Bunlar öfke. Gözünden ateş çıkmak deyimini şu noktalarda kullanırız. Beklenmedik acı. Böyle bir tokat yedim ki gözümden ateş çıktı. Topuğumda çivi bir battı topuğuma, adeta gözümden ateş çıktı. Yanlışlıkla ağıran dişle hapse yapmış dişimle lokmaya bastım, gözümden ateş çıktı deriz. Aniden gelen acıya gözden ateş çıkma deyimini kullanırız biz. Nesim ateş çıkardı Gonca'yı çeşmi ümidimden. Sabah rüzgarı ümit gülümün gözünden ateş çıkardı. O kadar iç içe anlam çağrışımlarını yüklemiş ki sabah rüzgarıyla karşılaşınca aşık rolünde olan şairde nasıl bir hayal kırıklığı meydana geliyor ki adeta tokat yemişçesine gözünden ateş çıkıyor. Sabah rüzgarı ki serindir. Sabah rüzgarı ki iç açıcıdır, mutluluk vericidir. Ama Galip diyor ki ben sabah rüzgarını gördüğümde tokat yemişe döndüm. Bakın buraya kadar indirdik mi bu mısrayı? Sabah rüzgarı acaba ne hatırlatıyor ona? Vaktiyle olan bir şey var. Sabah rüzgarının hatırlattığı bir şey var. Bu acı veriyor şaire. İkinci mısra, bıraktı gülşeni amalime, berk bahar ateş. Bahar bulutları emellerimin gül bahçesine yıldırım düşürdü. Şimdi bahar geldiği zaman yağmur yağar. Bahçeler yeşerir, revnak kazanır, güller açar. Fakat Galip'in emellerinin gül bahçesine bahardan olan tek nasip yıldırım. Gül bahçesine yıldırım düşünce ne olur? Ne gül kalır, ne hiçbir şey mahvolur. Baharı bütün bahçeler yeşererek kutlarken benim emellerimin gül bahçesi kül oldu. Dediği bu. Feci bir hayal kırıklığı. Ve sabah rüzgarının hatırlattığı her ne ise şairde tokat tesiri yapıyor. Şimdi çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz kişiyle, vaktiyle beraber olduğunuz bir mekanı onsuz seyredin. O mekan ateş olur değil mi size? Acı. Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile. İstemem sensiz olan sohbeti yaranı bile. Bağa sensiz bakamam, çeşmime ateş görünür. Gülü handanı değil, servi hıramanı bile.
sabah rüzgarı şairde adeta gözünden ateş çıkarırcasına bir acının galeyanına sebeptir. Ve şair ikinci mısrada daha da açıyor. Bahardan her bahçenin nasibi yeşermek iken benim bahçeme yıldırım düştü. Bunu o kadar üstü kapalı söylüyor ki bunlar bizim süzdüklerimiz. Şairlerin en yapamadığı şey sabretmektir. Sabretse zaten şiir de söylemeyecek. Ama yine de şiir söyleyecek kadar Söylüyor. bir tahammülsüzlük göstermiştir. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Aşkı'dan devam edelim hocam. Buyurun. İvme ey dil, sabır kıl, ivmek melalet gösterir. Görelim ayine-i devran ne suret gösterir diyor. Evet. Melalet göstermek ne demek? Melalet. Melali anlamayan nesle aşina değiliz. İşte anlamadığımız Estağfurullah için zat halinize soruyoruz. Estağfurullah. Aşina değilsiniz ama. Melal. Melul olmak. Hakikaten ilginç bir mefhumu melal. Ne demek tam Evet, olarak? üzüntünün mertebelerinden biridir. Keder, elem, gam, hüzün, melal. Her biri bir renk. Her biri bir ton. Melal neye denk şeklindeki geliyor melal? üzüntü biraz romantizmi içinde barındıran, biraz da lezzetli bir üzüntüdür. Mukaddes bir hüzün diyebilir miyiz? Denilebilir. Güneşin batmaya yakın ufuk kan ağlıyor ya. Güneş batıyor, adeta ufuk kana boyamıştır. Bir şey bitmiştir. O hale melal denir. İşte Melal'in en büyük şairi de Ahmet Haşim malum bizde. Evet. Melal'in akşamın şairi kendisi. Bu meşhur merdiveninde ne diyordu? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yaprak. Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular karardı yüzün perde perde solmakta. Kızıl hevaları seyret ki akşam olmakta. Çok güzel, harika bir zevk verdi. Ama nasıl bir zevk? Baharatlı bir zevk. Orada melal var çünkü. Bir bitiş söz konusudur. Melal ani bir acı değil. Size feryat ettiren, göğsünüzü parçalayacağınız muazzam, trajik bir ıstırap değil. Nedir bu? İçinize işleyen sinsi bir şekilde kalbinizi yavaş yavaş kaplayan hüzündür. Boynu büküklüktür. Feryat etmek değildir. Mesela Fuzuli feryat eder. Buna karşılık Naili boynu büküklüğü terennüm eder. Fuzuli apaçık feryat, o yanıyor, gümbür gümbür yanıyor. Naili ise daha derin olan, derinlerde olan acıdan haber verir. Melal, boyun bükmek. En güzel fiziki ifadesi boyun bükmek. İnsana boyun bükmeye götüren Evet. hüzün. Hüzündür. Yoksa apaçık feryat etmek falan değil. Eyvallah, eyvallah. Ağzınıza sağlık. Bir Mevlevi hanedeyiz. Hazreti Pir'den, Destgiyirimizden devam edelim hocam. Sabrı meh, başep münevver daredeş, Evet. sabrı gül, bahar esfer daredeş diyor hocam. Harika. Ayın geceye sabretmesi onu apaydın bir hale getirdi. Evet. Gülün dikene sabrı da onu güzel kokulu yaptı. Evet. Ne demek istiyor hocam üstad? Sabrın sonu selamet. Her sabrın mutlaka bir meyvesi vardır. Eyvallah. Evet. bu önemli. Sabreden derviş muradına ermiş. Gebermiş falan değil. Hakikaten muradına ermiş. Allah sabredenlerledir çünkü. Allah deyyandır. Sabredeni görür. Görünce de mutlaka verir. Allah altta kalmaz, unutmaz, gözden kaçırmaz, dalgınlığa gelmez. Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Bir şeye sabrediyorsanız mutlaka umduğunuzu ve daha fazlasına ulaşacaksınız demektir. Eyvallah. Sabır veren Allah Elbette. mükafatını verir. Misal veriyor büyük üstad, şeyh şair. Ayın geceye sabretmesi. Düşünün. Geceyi aydınlattı. Evet. Gülün dikene sabretmesi şeyi verdi. O kadar harika bir Vale. estetiği, görünüşü ve kokuyu ona verdi. Ay ve gül gibi insan olmayan ama insanlık yüklenilmiş, teşhis edilmiş. Varlıklarda bile sabretmenin bu kadar muazzam neticeleri varsa bir de insanda sabretmek ne? Allah sabredenlerledir. Bir kere sabırla Allah seninle beraber. Daha ne olsun? Sabırla sen Allah katında bu kadar ciddiye alınıyorsun, kıymet kazanıyorsun. Daha ne olsun? Eyvallah. Bir 3-4 dakikamız kaldı hocam. Estağfurullah, Bunu buyurun. toparlayalım inşallah. Ahmet Paşa aslında tüm Türk Edebiyatı'ndaki aşığın durumunun Evet. iki alternatifini bize sunuyor. Bundan neymiş görelim. Kıldım belayı aşk ile ben müptela sefer. Meşhurdur ki aşıka ya sabrı ya Ya sefer. sefer. Son birkaç dakikamız bunun izahıyla bitirelim hocam. Efendim, Ya sabrı ya sefer diyor hocam. sabrı sefer. Ya tahammül edeceksin ya gideceksin oradan terki vatan etmek.
Ya tahammül edeceksin sevgilinin cevri cefasına ya da ondan ayrılığı göze alacaksın. Uzaklaşacaksın. Yani ikisi diyor ya vuslat ateş, intizar ateş. Ne demek? Gazete. Vuslat ayrı yakıyor, ayrılık ayrı yakıyor. Vuslat ateş, intizar ateş. Senle olmak derdine eyler beni. Senden ayrılmak helak eyler beni. Her iki durumda da ayrı ayrı azabı var bunun. Tasavvufta büyüklerden birinin diğerine sözü. Bayezid-i Bestami Hazretleri diyor ki bir handa bir genç gördüm üzerinde gurbet alametleri vardı. Belliydi ki garip, kimsesiz. Boynu bükük ve mahzundu diyor. Yaklaştım. Selam sana ey gurbetteki dedim diyor. O genç başını kaldırdı dedi ki ne gurbeti? Ne gurbeti? Kurbette olan gurbette olur mu hiç? Oo. Anladım ki bu bambaşka bir alemdi. Kurbet yakınlık. Peki dedim kurbetteyken bu boyun bükmek de neyin nesi? Dedim. Dedi ki bilmez misin yakınlığın mihneti uzaklıktan daha fazladır. Gurbette olan da hiç değilse ümit var kavuşurum diye. Ama yakın olup da ya kaybedersem korkusu var ya bu beni öldürdü diyor. Eyvallah. Düşünebiliyor musunuz? Ya kaybedersem korkusu çok daha betermiş. Kurbu dedi. Sultan, Ateşi Suzan Evet, dedikleri bu mu? O ne evet. demektir hocam? O sözle bitirelim. Efendim sultana yakınlık yakıcı bir ateştir. Ne demek yani? Tabii bu mecazen anlatıyor. Yakınlık arttıkça sorumluluk artar. Sarayın dışındaki, sokaklar gerisindeki bir deli adam yaptıklarından sorumlu olmaz. Ama padişahın huzuruna yakın geldikçe eline, Sorumluluk oturmana, kalkmana, hareketine, sesine dikkat edeceksin. Padişahın huzurundan münasebetsiz hal olmaz. Dışarıda ne yaparsan yap. Padişahtan uzaksın. Yakınlık arttıkça iki büklüm kalıyorsun. Bu tasavvufta da böyledir. Nitekim herkes kendi yakınlık mertebesine göre hesaba çekilecektir. Yani biz bir İmam-ı Gazali'nin hesabıyla karşılaşmayız, merak etmeyin. Hamdolsun. Bize göre sorarlar. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık.